Gökyüzüne şöyle bir baktığınızda ne görüyorsunuz? Bulutlar, belki bir iki kuş, ara sıra geçen yolcu uçakları değil mi? Ama aslında çıplak gözle göremediğiniz, duyamadığınız bambaşka, tamamen sessiz bir muharebe alanı var orada. İnanın bana, bilim kurgu filmlerindeki o sahneler artık kurgu değil, tamamen gerçek. Düşük çözünürlüklü, basit kameralı dronlarla başlayan o serüven, bugün radarlarda kelimenin tam anlamıyla görünmez olan hayalet uçaklara ve kendi kendine karar verebilen yapay zeka sürülerine dönüştü. Bugünkü bu detaylı kaynak analizimizde gökyüzündeki bu akıl almaz değişimi, otonom savaş makinelerinin ardındaki mühendisliği ve geleceğin askeri doktrinlerini inceleyeceğiz. Belgesel tadında sinematik bir yolculuğa hazır olun çünkü gökyüzünün kuralları baştan yazılıyor. Hemen konuya girelim. ABD Hava Kuvvetleri'nin 2047 vizyonuna ait bir doküman var ve orada geçen bir ifade gerçekten tüyler ürpertici. Şöyle diyor: yapay zeka karar mekanizmasını nanosaniyelere indirecek. Şimdi bir düşünün, biz insanların fiziksel sınırları var değil mi? Bir tehlikeyi göreceğiz, beynimiz bunu algılayacak, bir karar verecek ve parmağımız o tetiği çekecek. Bu aslında inanılmaz yavaş bir süreç. Yapay zeka içinse bu sadece nanosaniyeler demek. İnsan faktörü tamamen devreden çıkıyor, doğrudan algıla ve yok et moduna geçiliyor. Yani savaşın hızı insan algısının çok ama çok ötesine geçerek acımasız bir matematiğe dönüşüyor. Bölüm 1. Gökyüzünün yeni sınıflandırılması. Peki bu devasa araçları nasıl sınıflandırıyoruz? NATO bu insansız hava araçlarını ağırlıklarına ve menzillerine göre 3 ana sınıfa ayırıyor. Ekranda gördüğünüz gibi sınıf 1 ve 2 daha çok yerel keşiflerde kullanılan nispeten hafif araçlar. Ama bizim bu analizdeki asıl odak noktamız sınıf 3. Yani 600 kilonun üzerindeki o devasa, gökyüzündeki güç dengelerini altüst eden ağır sıkletler. Geleceğin deneysel teknolojileri tam da bu devlerin sınıfında şekilleniyor. Bölüm 2. MALE sınıfı, yani orta irtifa ve uzun havada kalış kapasiteli araçlar. Mail terimini havacılıkta çok sık duyarsınız. Açılımı orta irtifa ve uzun havada kalış demek. Bu araçlar 10.000 ila 30.000 fit yükseklikte gökyüzünde kelimenin tam anlamıyla asılı kalıyorlar. Düşünsenize, 24 saatten fazla bir süre kesintisiz uçabiliyorlar. Hem ufkun çok ötesini izliyorlar hem de gerektiğinde o hedefi affetmeden vuruyorlar. Modern orduların iş yükünü sırtlanan adeta askeri operasyonların bel kemiği bu platformlar. Gelin verilere tarafsız bir gözle yakından bakalım. Küresel oyuncular bu sınıfı nasıl şekillendiriyor? Ekranda harika bir karşılaştırma var. Amerika'nın efsanevi MQ-9 Reaper'ı tam 1700 kiloluk mühimmat taşıyor. İnanılmaz bir rakam. Türkiye'nin Bayraktar Akıncısı ise 1500 kilo kapasitesiyle derin taarruz konseptini baştan aşağı yeniden tanımlıyor. Çin tarafında Winglong 2'yu görüyoruz. Yükü 480 kiloyla daha hafif kalsa da sıkı durun tam 32 saat havada kalabiliyor. Yani harp sahasındaki üstünlük sadece ne kadar bomba taşıdığınızda değil, havada kalma süresiyle kurduğunuz o mükemmel dengeyle sağlanıyor. Gelelim bölüm 3'e, ağır sıkletler, yani TİHA'ların yükselişi. TİHA, taarruzi insansız hava aracı. Bu kesinlikle sadece havalı bir isim değil, havacılık tarihinde devasa bir teknolojik sıçrama. Çünkü bu makineler artık pasif bir şekilde aşağıyı izleyen kameralar olmaktan çoktan çıktı. Bildiğiniz avcı uçağı gibiler. Aktif olarak hedefleri avlıyor, derin stratejik bombardımanlar yapıyor ve normalde insanlı bir savaş uçağının omuzlarındaki o ağır yükü tek başlarına üstleniyorlar. Farkı daha iyi anlamak için ikisini yan yana koyalım. Klasik bir İHA, MAM-L gibi nispeten hafif mühimmatlarla sınırlı kalırken, bir TİHA kendi hava sahasını bağımsız olarak tarayan ESA radarları taşıyabiliyor. Dahası hava füzeleri ateşleyebiliyor ve SOM gibi devasa seyir füzelerini kanatlarında taşıyabiliyor. Yani o bildiğimiz pervaneli drone ile süpersonik bir savaş uçağı arasındaki kalın çizgi TİHA'ların sahneye çıkmasıyla tamamen siliniyor. Bölüm 4. Hayalet uçaklar ve gizlilik. Namı diğer stealth teknolojisi. Ekrandaki bu göz alıcı tasarıma bir bakın. Uçan kanat mimarisi kesinlikle estetik kaygılarla yapılmış bir tercih değil, aerodinamik bir devrim. Düşman radarlarının en çok yakaladığı yer neresidir biliyor musunuz? Uçakların kuyrukları. İşte bu yüzden bu tasarımlarda kuyruğu tamamen yok ediyorlar. Silahları da kanat altları yerine gövdenin içindeki gizli odacıklara saklıyorlar. Sonuç ne mi? Tam bir görünmezlik. Mesela TUSAŞ'ın Anka 3 platformu, düşmanın en ağır hava savunma sistemlerinin içinden bile kimseye görünmeden, adeta bir hayalet gibi süzülüp geçmek için tam da bu spesifik mimariyle tasarlandı. Peki bu teknolojilerin hayata geçme hızına ne demeli?
Eskiden insanlı bir savaş uçağının geliştirilmesi 10 yıllar sürerdi ama Anka 3'ün takvimine baktığımızda 2023'te o ilk otonom uçuşunu yaptıktan sadece birkaç yıl sonra 2026 gibi inanılmaz yakın bir tarihte seri üretime geçmesinin planlandığını görüyoruz. Prototipten muharebe sahasına geçiş hızı kelimenin tam anlamıyla baş döndürücü. Ve tabii ki işin bir de hız boyutu var. 0.7 Mach. Yani saatte yaklaşık 800 kilometrelik bir hızdan bahsediyoruz. Eski nesil yavaş yavaş uçan, havada saatlerce süzülen pervaneli İHA'ların devri artık yavaş yavaş kapanıyor. Jet motorlu stealth araçlar saatler süren intikalleri dakikalara indirerek o hedef bölgeye yıldırım gibi ulaşıp operasyonu tek hamlede bitirebiliyorlar. Bölüm 5, sürü zekası ve otonomi. İşlerin adeta bilim kurguya bağladığı yere geldik. Şimdi size sahaya dair çok kritik bir taktiksel soru sormak istiyorum. Diyelim ki yoğun bir savaşın ortasındasınız. Karşı taraf devasa jammerlar yani sinyal karıştırıcılar çalıştırdı. Uydu bağlantısı koptu, GPS tamamen gitti. Saatte yüzlerce kilometre hızla uçan bir İHA hiçbirlerden sinyal alamazken yolunu nasıl bulacak, dahası hedefini nasıl imha edecek? İşte bu karanlık çıkışı olmayan senaryonun çözümü Kerkes projesinde gizli. Bakın, bu araca takılan yeni bir motor veya silah sistemi değil, bu tamamen çığır açan bir yapay zeka yazılımı. Bu sistemle donatılmış bir araç uydulara falan ihtiyaç duymaz. Tıpkı sizin gözlerinizle etrafa bakıp yolunuzu bulduğunuz gibi bu sistemde kameralarından aldığı görüntüleri anında işler, hafızasındaki haritalarla eşleştirir, derin öğrenme sayesinde aşağıdaki hedefin sivil bir araç mı yoksa zırhlı bir tank mı olduğunu kendi kendine anlar. Düşmanın elektronik karıştırmaları mı onlara karşı tamamen bağışıklı. Ve teknoloji geliştikçe zeka sadece tek bir aracın beyninde kalmıyor. Sürü teknolojisi dediğimiz şey artık basit bir lideri takip et mantığından çok daha fazlası. Havada kendi aralarında saniyede binlerce kez konuşan, devasa boyutta veri paylaşan, hedefleri önceliklendiren bir ağdan bahsediyoruz. Askeri bir üste tek bir operatörün elindeki joystickle yönettiği sistemleri unutun. Karşımızda havada yaşayan, düşünen ve anlık kararlar alan dijital bir organizma var. Diyelim ki sürünün yarısı havada vuruldu. Ne olur? Dağıtık kontrol mimarisi dediğimiz teknoloji işte burada devreye giriyor ve inanılmaz derecede acımasız bir dayanıklılık sunuyor. Ortada merkezi tek bir beyin olmadığı için sürüdeki bir drone vurulduğunda diğer dronlar bunu milisaniyeler içinde fark ediyor. Hemen yeni bir formasyon oluşturup vurulan arkadaşlarının hedeflerini kendi aralarında yeniden paylaşıyorlar. Kaynaklarımız kargo sistemlerinin tatbikatlarda canlı mühimmatlarla bu saldırıları başarıyla gerçekleştirdiğini aktarıyor. Yani bu geleceğin değil, bugünün gerçeği. Bölüm 6. Geleceğe muharebe sahası. Bütün bu parçaları birleştirme vakti geldi. Tüm bu akıl almaz teknolojiler bizi tek bir nihai senaryoya, yeni bir askeri doktrine götürüyor. MUMTI, yani insanlı ve insansız sistemlerin işbirliği. Geleceğin muharebe sahası 3'e bölünecek. Önce o radar izi olmayan hayalet araçlar düşman hattına sızıp hava savunmasını kör edecek. Hemen ardından yapay zekalı kamikaze sürüler gökyüzünü kaplayıp hedefleri adeta boğacak. Ve en son darbeyi kilometrelerce geride çok güvenli bir mesafede bekleyen devasa TİHA'lar uzun menzilli seyir füzeleriyle indirecek. Her şey kusursuz işleyen, soğukkanlı bir dijital senfoni eşliğinde gerçekleşecek. Tüm bu çarpıcı veriler günün sonunda bizi o en kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyor. Gökyüzü, sensörlerin, algoritmaların mikrosaniyede karar verebilen yapay zeka sürülerinin eline tamamen geçtiğinde, kokpitteki o insana, sınırlı reflekslere ve biyolojik sınırlara sahip olan o pilota gerçekten ihtiyaç kalacak mı? Bu hem inanılmaz derecede büyüleyici hem de bir o kadar ürkütücü bir gerçeklik. İşin stratejik ve etik tartışmaları henüz yeni başlıyor ve bunun cevabını yaşayarak göreceğiz. Bu derinlemesine analizimizde bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere.